Selam. Bugün sizlerle beraber bir küçük market kıyaslama videosu yapıyoruz. Türkiye'den bize Sezgi ve Bertan eşlik ediyor. Türkiye'deki arkadaşlarımız. Herkese merhaba. Herkese merhaba, ben Sezgi. Ben Bertan. Bugün Zeynep'lerin Prag Türkiye market alışverişi karşılaştırması için yardımcı olmak amacıyla marketin önündeyiz. Fark edilmeden girip atılmadan çıkmaya çalışacağız. Eğer bu videoda bizi görüyorsanız bilin ki çektik. Başarmışızdır. Başardık. Evet, hadi başlayalım. Nasıl bir video çekiyoruz aşkım? Nasıl bir karşılaştırma Bugün olacak bu? Şöyle bir karşılaştırma olacak. Biz bir haftalık ana ihtiyaçlarımızın olduğu, ana kullandığımız ürünleri alacağız. Sezgi ile Bertan da Türkiye'den alacaklar. Bu ufak bir fiyat karşılaştırması olacak. Evet. Şöyle ki büyük kilolarca alışveriş yapmayacağız. Birazdan da göreceğiniz gibi. Bu bir haftalık gerçekten ihtiyacımızın, temel ihtiyaçlarımızın olduğu bir kısa kıyaslama videosu olacak. İki ülke arasındaki fiyatları karşılaştırmak, Ve alım gücünü karşılaştırmak. Alım gücünü karşılaştırmak. Bu arada şöyle bir detay vereyim. Biz burada Mert'te, ben de özel sektörde çalışan insanlarız. Sezgi ile Bertan da aynı şekilde İstanbul'da yaşayan. Bertan mühendis, Sezgi de mimar. Onlar da bu şekilde İstanbul'da çalışan ve hayatlarını idame ettirmeye çalışan iki insanlar. Biz bugün sizlerle Çekya'nın ve aynı zamanda da Türkiye'nin asgari ücretiyle fiyat kıyaslaması videosu yapacağız. Evet. Eklemek istediğim bir şey var mı? Yok, hadi gidelim. O zaman hadi başlayalım. Ne yapıyorsun şu an? Şu anda şu makinelerden alacağım çünkü bütün aldıklarımızı okutup hızlı bir şekilde kasadan ödeme gerçekleştirebiliyorum. Hangisini verdi? 46 numara. Aldık, devam edelim. Sebzeyle başlamak ister misin? Olur. Şimdi patates aldım. Bu 1 kilo. 1 kilo patates. 40 kron. Soğanın kilosu 16,90 kronmuş. Biz de yaklaşık 1 kiloya denk gelecek şekilde alacağız. Tamam mı? Tamamız herhalde. Gel gel. Burada domatesin kilosu 70 kronmuş. Şöyle. Şimdi bunları tartacağız. Tartıdan ne kadar çıkarsa üstüne etiket yapacağız. O zaman göstereceğim size. Hareketli olduğu için bu araba çok zorluk çıkardı. O yüzden burada çekiyoruz bunları. Bir de atılmamak için. Evet, evet, o da ayrı bir sebep. Domates salkım 532 gram, 5.29. Sonsuz salatalık aldık. Bu ne kadar bilmiyorum. Ona bakacağız. Fiyatı ve gramajını söyleriz sonra. Soğan aldık. Ne 1.60. kadardı? 1.60. Onu da 5 fişten tane bakacağız. aldık. 5 tane aldık. Ve patates de 1.49. Bunun da 5 tane aldık değil mi? 5 tane. Aynen. Muz alalım. En çok tükettiğimiz meyvelerden biri. Kahvaltılık bu kaselerimizi hazırlarken de çok tüketiyoruz. Kilosu ne kadar? 26,90'mış kilosu. Biz bakalım ne kadara denk gelecek ama şunu şöyle alalım. 6 tane muz var içinde. Granny Smith'ler buradaymış ya. Biz de elma alıyoruz. Şöyle aralarından seçelim. Bu elmanın da kilosu 49,90 kronmuş. Bakalım bizimki ne kadar gelecek. Muzla elmayı orada yakalanmadan çekemedik. Dolayısıyla şöyle 4 tane elma aldık. 7,99. 4 tane de muz aldık. Kilosu 10 liraydı ama ne kadara denk gelir onu bilmiyorum. Ama yeşil isteyeceğiz. Şimdiki dönem için C vitamini kaynağı portakal almaya gidelim. Şöyle torbanın içinde portakalımızı da sepetimize atıyoruz. Portakalın kilosu 49,90 kron. Bundan da muhtemelen 1 kilo gelecektir. Sezgicim sana 4 tane dedim ama birçok ürün bittiği için burada bu şekilde bulabiliyorum sadece. O yüzden bu 5 tane limon olmuş olacak.
Limonun da fiyatı 30 kron. Limonun kilosu 7 lira 99 kuruş. Ama biz Zeynep'lerle 3 tane diye konuştuk. Şöyle 3 tane limon aldım. Hazır yan yanayken de portakalları da alalım. Onun da kilosu 7 lira 90 kuruşmuş. Tamam, 4 tane alsak bize bir hafta gidiyor. Müthiş tazelik ve güzel avokadolarımız da ne kadar? 9.95 adeti ve bir tane. Ben de sepetime bir tane avokado ekleyeceğim. Şu biraz daha yumuşak. Bir avokadoyu da ekliyorum. Avokadonun da tanesi 37.90 kron. Şimdi bir tane kırmızı meyve alalım dedik ama burada tazesini bulamadık. Dolayısıyla donmuş tercih ediyoruz. Onda da en uygun fiyatlısı Feast'in frambuazı 39 lira 20 kuruş. İnanır mısınız? Burada kırmızı meyve bitmiş. Taze kırmızı meyveler yok. Şöyle ki 2 haftalık bir tamamen kapanma sürecine giriyor gibiyiz aslında. Yani Prag bölgesindekiler Prag bölgesinden çıkamayacaklar. Daha katı kurallar geliyor. Muhtemelen o yüzden insanlar da hızlı bir şekilde alışverişe koşmuşlar. Her taraf bomboş, şöyle göstereyim. Yani salatalık bile bulamadık. Salatalık bile yok. Çok rahatlıkla bulabildiğimiz birçok şeyi bulamadık bugün. Bu da pek iç açıcı görünmüyor. O yüzden biz de dondurulmuş almaya gideceğiz. Evet, kırmızı meyve bölümüne geldik. Dedim biz de dondurulmuş alacağız mecburen diye. Şöyle bir bakıyorum. Şuradan frambuazımızı da alalım. 200 gram frambuaz 47.90 kron. Biz bir de buna ek olarak yaban mersini de alacağız. Bu ikisini çok fazla tüketiyoruz. Ve bu salatalık yerine geçer herhalde. Evet. Yani fiyatı bir 2'ye katlasa da veya 3'e katlasa da salatalık alamadığımız için biz de bundan ilerleyeceğiz ekstra. Bunun da fiyatı 62.90. Bu tazesinden çok daha pahalı ama 450 gram aslında aynı fiyat gibi. Elmamız 726 gram gelmiş. 36 kron. Kapatıyoruz. Domates 642 gram gelmiş. 44 kron. Muz 1 kiloya yakın. 25 kron. Soğan 722 gram. 12 kron. Sezgicim, Bertancım, bu arada biz salatalık bulamadık. Salatalık yok, kırmızı Yok meyve yok. şu an pek çok şey, o yüzden alamadık. Şimdi süt, yoğurt, yumurta grubuna doğru ilerliyoruz. Hollanda'nın hep aldığımız 1,5 kiloluk yoğurdu. Ne kadar? 75 kron. Tavuk yoğurdunu alıyoruz. 15 lira 20 kuruş. Bizde altılı var ne yazık ki. 60 kron. Sezgi asla yumurta tüketmediği için kendime alıyorum bunu. Ben de organik tercih ediyorum yumurtada. 19 lira 75 kuruş. Kaşarların hepsi böyle dilim dilim. O yüzden ben şunu buldum. Klasik kaşar peyniri de yok zaten Yok, ama. burada şöyle. Kaç gram bu? 250 gram. 250 gram 60 gram. Kimin kaşar peynirini alıyoruz? Peyniri 19 lira 60 kuruş. Biz laktozsuz süt tercih ediyoruz. Laktozsuz sütün fiyatı indirimle birlikte 5.95. Bertancığım, merak etme, biz de laktozsuz sütten yanayız. 1 litre laktozsuz sütün fiyatı 37.90. Bu işi seviyorum. Kasada beklemek zorunda değilim çünkü. Derken, evet. Yarım kilo dana kıymamız 32 lira 6 kuruş. Soğuk bir reyona doğru ilerliyoruz. Burada da her taraf boş bu arada. Evet. Kıyma alacağız.
Kıymamızı da alalım. Genellikle Türk marketinden kıyma almayı tercih ediyoruz ama böyle markete çıktığımızda da arada alıyoruz. Yarım kilo kıyma ne kadar? Yarım kilo kıymanın da fiyatı 94,90 kron. Bakliyat reyonuna doğru ilerleyelim. Şu grup tehlikeli bölüm. O yüzden burayı es geçiyoruz. Ben pilav alırken her zaman zorlanıyorum burada. Şöyle bir pirinç var, ne olduğunu bilmiyoruz. Risotto Basmati için var. ayrı basmati, yasmin. Bu 1 kilo pirincin de fiyatı 29,90 kron. Bizde baldo pirinç yok maalesef. En yakın bulduğum pirinç şu. Pirincimizi de ekliyoruz 1 kilo. 1 kilo mercimek aldık. 1 kilo da pirinç aldık. Ne pirinci? Pilavlık pirinç. Ben adlarını bilmiyorum öyle şeyleri. İş görür bence de. Aynen. Bu Fiyatları ne kadar? unuttum. 10 lira. Bu da 10,90. 8,50. 8,50. 10,90 değil, 8,50. Mercimeği de indirimden bulduk. Bir ürün indirimde yakalayınca çok mutlu oluyorum. Yeşil mercimek. Ama bu 500 gram. 2 tane alacağız 1 kilo aldıkları için. 39,90'dan 29,90'a düşmüş. Biz de şöyle 1 kilo mercimeğimizi alalım. Güzel bir barilla aldık. Spagetti seçiyorum. Yani siz istediğinizi seçebilirsiniz Zeynep'ciğim. Dolayısıyla 500 gramı 25. Ben hiçbir şeyin niye fiyatına bakmayı bilmiyorum. Tamamıyla Sonradan konseptimiz bakmak daha iyi. fiyat olmasına rağmen en son bakma. Aynen. 5,25. Bizde indirim yok sanmayın. Biz de indirimden ürün alacağız. Barilla makarna spagetti 43,90'dan 26,90'a düşmüş. Bence gayet iyi bir indirim. Hemen alalım kaçırmadan. Şöyle deniz tuzumuzu alıyoruz. 1 kiloluk deniz tuzumuzun fiyatı 20,90 kron. Şimdi bir şey diyeceğim. En uygunu Carrefour. Ama yani bu işin olur da bilir tuzdur. Dolayısıyla bilir tuz alıyorum. 4 lira 35 kuruş. Öyle hani alalım diye şeker. 100 yıllık bir şeker aldık bitmez. 1 kilo 5 lira 95 kuruş. Biz de çok sık tüketmememize rağmen bir evin olmazsa olmazlarından biri şeker. O yüzden şu şekeri alalım. İndirime girmiş hatta. 1 kilosu 14,90'dan 12,90'a düşmüş. Şekerimizi de ekliyoruz. Zeytinyağına doğru ilerleyelim. Şu Yunan zeytinyağı galiba. Kreopolis. Evet. Ya da şu var. Bir dakika ben bir bakayım da. Hiç de anlamam bu işlerden. Tamam hadi. Evde o kadar çok zeytinyağımız var ki doğal zeytinyağı. Hani inan zeytinyağına para vermeye elimiz pek gitmiyor açıkçası ama zeytinyağı alacağız. Evdekini de tüketmek istemiyoruz hızlı bir şekilde. Şöyle bir hızlıca baktım. Fiyat karşılaştırması da yaptım. Genellikle zeytinyağı burada pahalı çünkü Yunanistan'dan daha çok geliyor. Biz de kendimize en uygun, en yakın bulduğumuz şu Yunan zeytinyağını alalım. Yarım kiloluk zeytinyağımızın fiyatı 169,90 kron. Bunu da sepete ekliyorum. Zeytinyağı. Bir önceki videolarını izlediyseniz Zeynep'in Türkiye'den Pıra 2 ağaçlık bir zeytinyağı göçü yaptığını bilirdiniz. Buradan yetkililere seslenmek istemiyoruz. Dolayısıyla küçük alın dediler. Mert'cim bu senin için. Küçük bir zeytinyağı. Bakıyorum 25 lira 50 kuruş. Evet, un alacağız. Şimdi bu konu hakkında senin bir bilgin yok. Benim bir bilgim yok. Zeynep zaten ama Zeynep'in iyi bir bilgisi var. Hindistan cevizi unu tercih ettiği. Evet. Zeynep'ciğim bizde ne yazık ki Hindistan cevizi unu yok. Olsa emin ol onu olsa alacaktık alırız. biz. Çünkü Alırız. başka un yemiyoruz, tüketmiyoruz. Kesinlikle hayır. O yüzden al bir tanesinden gel ya. Değil ya. Aynen. Atadan miras bir un. 1 kilo Sinangil unumuz 7 lira 90 kuruş. Şimdi burada zibilyon tane un çeşidi olduğu için işte ayırmışlar böyle kek için ayrı, ekmek tarzı şeyler için ayrı, elenmiş un, yani değişik değişik un var. Biz genelde bunu alıyoruz.
Babicina yani babaanne unu demek. Bir adet babaanne unumuz 17.90'mış. Şöyle. Çok iyi. Ne oldu? Para geldi. Karda Club Card'a özel indirimi varmış. Devam edelim. Hadi. Sendeyiz Mert'ciğim. Çekirdek olarak mı alalım, çekilmiş mi alalım? Bence çekilmiş alalım. Tamam. Biz her zaman aldığımızdan ilerliyoruz. Şunu alıyoruz genelde biz. Starbucks'ın çekilmişini aldığımız zaman. Bu 200 gram 129 kron. Hamaratçım seçtin mi en iyi kahveyi? En iyi olmayabilir ama bildiğim bir kahve. Şirkette biz bunu kullanıyoruz. Jacobs'un 250 gramlık filtre kahvesi 29 lira 45 kuruş. Evet. Başlanan diyetlerin vazgeçilmezi, lif alif yulaf ezmesi. İndirimli fiyatı değil, 12 lira 50 kuruş. Yulaf yok burada. Yulaf alıyorum şu an. 400 gram yulaf. 22 kron. Bunlar kaç lira? 16. Yok ki öyle 8. Olmazsa, artmazsa yetmezci bir milletiz yani. 16. 16'lı alacağız. Onu da sayfa kalalım ya. Artık tuvalet kağıdının dandiği de hiç olmuyor. O yüzden sayfa kalalım. Biz size 16'lı yok dedik ama biz hiç almadığımız ve bakmadığımız için öyle demişiz. Var mıymış? 16'lı tuvalet kağıdı varmış. Bakıyorum yumuşak 3 katlı. Bence bu olur, uygundur bizim için. Aile boyu tuvalet kağıdımızı da alıyoruz biliyorsunuz. Kaç para? Bu işler önemli. 16'lı tuvalet kağıdının da fiyatı 179.90 kron. Son olarak hijyen bölümümüzden tabii ki kloraksız çıkmak olmaz. Bir tane de klorak alıyoruz ve bunu da ekliyoruz ve bu sefer fiyatına baktım neymiş? 7.75. Zeynep tabii siz çamaşır suyu alacaksınız. Bertancığım dikkatini çekmek istiyorum. Klorak diyorum. Biz İzmirliler buna klorak demeye alıştık. O klasik sarı şişedekinden o kadar çok alışmışız ki artık çamaşır suyu değil klorak diyoruz hepsine. Domestos alacağız yani işin özü. Hepsinin fiyatı aynı ama bunun kokusuna ben tahammül edemiyorum. O yüzden şundan ilerleyeceğim. Domestos'un da fiyatı 750 mililitrelik Domestos'umuzun da fiyatı 32.90 kron. Hatta indirime girmiş. İndirime girmiş. %49 indirim. Bence gayet güzel bir indirim. Bu tırnak içinde klorağı da sepete ekliyorum. Prag'da da bulunacak bir marka olan Dove sabun alıyoruz. Ne kadarmış? Fiyatı yazmıyor. Fiyatı. Özel bir sabun. Kasada bulacağız bunu da. Bir kasa daha. Kolay bulunacak bir marka Head and Shoulders. Şampuan fiyatı 21 lira 45 kuruş. Sıvı sabun, el sabunu almaya geldik. Hijyen önemli biliyorsunuz. Ellerimizi yıkamamız gerekiyor. Şimdi bunun şöyle bir özelliği var. 2 kere böyle kullanabiliyorsunuz. O yüzden genelde zaten bunu alıyoruz. Bunun fiyatı 80 kron. Evet arkadaşlar, şimdi almamız gereken şey haldır şaldır. Biliyorsunuz Türkiye'de haldır şaldır olarak geçiyor. Bundan alıyoruz değil mi? 154, bunlar 119. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Bu şampuanlar bir sene öncesine kadar 100 kron falandı. %50 zam gelmiş bunlara. Dikkatimi çekti, paylaşmak istedim. Yorucu bir gündü. Kesinlikle. Alışverişimizi tamamladık. Evet. Bütün ürünlerimize de toplamda 364 lira 54 kuruş verdik ama biz bunu Carrefour'sa kartımız olduğu için verdik. Eğer yoksa da kesin yani indirimsiz haliyle 25 lira 92 kuruş daha eklenecekti. Nereden baktığınız aşağı yukarı 400 lira bütün bu gördüğünüz ürünler oluyor. Aşağı yukarı. Güzeldi. Güzel bir gün oldu. Yorucu bir gün oldu. Zeynep ve Mert'e bize bu videoda eşlik etmemize izin verdikleri için. Çok teşekkürler. Evet. Bizim bir çift olarak YouTube kanalımız yok. O yüzden reklamını yapamayacağız ama Zeynep ve Mert'e sizlere destek olmaya davet ediyorum. Çok yorucu bir iş, çok efor istiyor gerçekten. Kesinlikle. Lütfen kanallarına abone olup, çanı açıp yorum yazmayı unutmayalım. Evet, bunu yapmak istedim. Gerçekten başkası için de olsa keyifli. Olsun, kesinlikle. Bizden bu kadar. Sizleri seviyoruz. Hoşça kalın. Görüşürüz.
Bütün aldığımız ürünler burada şu anda. Evet. Sadece buzluktakiler hariç onlar çözülmeye başlamıştı. Onları buzluğa attık o yüzden. Ne kadar ödedik? Toplamda 1636 kron ödedik. TL olarak tam karşılığı 547 lira, 548 lira civarı bir şey yapıyor. Sezgilerin videosunda da 400 lira tutmuştu aslında. Neyse yani Türkiye ile Çekya'daki asgari ücretleri karşılaştırdığımız zaman Türkiye'de aldıkları ürünler Sezgi ve Bertan'ın Türkiye'de kazanılan asgari ücretin 7'de 1'i civarında bir birime tekabül ediyor. Burada 10'da 1'i civarında bir birime tekabül ediyor. 9,5-10 diyebiliriz. 10'da 1'i gibi bir birime tekabül ediyor. ki asgari ücreti de geçtim. Biz ortalama olarak zaten bu fiyatları ödüyoruz her hafta markete gittiğimizde. Burada alım gücü gerçekten çok yüksek ve kazandığınız ücretlerle çok rahat bir şekilde uygun fiyata alışveriş yapıp birçok temel ihtiyacınızı karşılayabiliyorsunuz. Kesinlikle öyle. Aslında sizlere biraz da bunu göstermek istedik. Yani baktığınız zaman fiyatlar birbirine çok yakın. Hatta Türkiye'de çok daha uygunaymış gibi görünebilir Ama birim ve alım gücü farkı var. kesinlikle. Öyle bir durum var. Yani realite aslında onu göstermiyor. Küçük bir karşılaştırma da yapmış olduk sizlerle. Buradan Sezgi'ye ve Bertan'a çok teşekkür ediyoruz. Evet. Bu güzel fikirleri için ve bize katıldıkları için. Bir YouTube kanalları yok. Açsın ister misiniz bu arada? Şahsen biz çok eğlendik onların videolarını izlerken. Zaten onları dinlediniz. Kanalla ilgili ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, yorumlarınızı mutlaka bırakmayı, ne düşünüyorsanız yorumlarınızı bizimle mutlaka paylaşın lütfen. Biz çok mutlu oluyoruz onları okurken ve her defasında uygulamaya çalışıyoruz hepsini. Ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen dedikten sonra haftaya Görüşürüz. yeni videoda görüşmek üzere. Bizden ne bekliyorsunuz mesela? Ne olsa mutlu olurdunuz kanalda? Yorumlarda onları da paylaşın. Görüşürüz.